Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Yine bambaşka bir kürle karşınızda olacağım. Bu seferki kür gerçekten hayat kurtaracak. Nasıl mı? Şimdi size daha evvelden yaşamış olduğum bir olaydan bahsediyor olayım. Bende alerjik bronşit var ve doğal olarak çok kuru öksürük yapıyor bende ve benim gibi bunu yaşayanlar çok iyi anlayacaklardır. Ciddi anlamda böyle nefes keser. Yemek yerken zorlanırsınız. Hafif bir nemli havada ölecek gibi hissedersiniz kendinizi. Böyle çok ciddi anlamda sorunlar yaşarsınız. İşte böyle zamanlardan bir tanesiydi ve yurt dışındaydım. Ne yapacağımı bilmez bir haldeyken yanımda götürdüğüm birkaç şey vardı. Hani dışarı çıktığım zaman bana iyi gelsin diye. Keçi boynuzu pekmezini ben yıllardır çok severek tüketirim. Bir de orada bulunduğum yerde yeşil çay içmeye başlıyordum. Sürekli yeşil çay içiyordum. İşte bu ara bir şey yaptım ben. İnanılmaz derece öksürüyorum. O ara şifa olsun diye ne yaptım biliyor musunuz? Yeşil çay. Bildiğiniz yeşil çay. Ben bunu aktardan aldım. Gayet de iyi. Bunun hani bu sallama olanları falan var. Onları da son dönemde çok tüketiyoruz ama bu doğal haliyle hem daha çok keyif alıyorum hem de daha faydalı olduğunu ve daha iyi geldiğini düşünüyorum. Yanında da zaten keçi boynuzu pekmezi yansıtıyorum bunu. Marka değeri olmasın, reklam olmasın diye. Bu özü ama yani özü tabii çok daha faydalı. Bunun normal haliyle de tüketebilirsiniz. Ben öyle de çok seviyorum. Nasıl olduğunu anlatmaya başlıyor olacağım ben size. Normalde kaynatılmış olan yeşil çayın içerisine katıyorum ben ama burada French press yardımını alıyor olacağım. E, Bundan ben bir tutam atıyorum. Bir tutamdan belki biraz daha fazla olabilir. Ben biraz daha yoğun seviyorum. İçerisine normalde zaten bitki çayları veya başka çaylarda da şeker tüketmediğim için normal ham hallerini tatmak benim için çok daha keyifli açıkçası. Bir tutam dediğim gibi yeşil çay koydum. Bunu üzerine daha önceden kaynattık. Sıcak suyumu ekliyorum. Evet. Ve bunun demlenme süresinden hemen sonra ne yaptığımı söylüyor olacağım. Bu demlendikten sonra dediğim gibi öncesinde bir kaşık, ben biraz yoğun seviyorum dediğim gibi. Keçi boynuzu pekmezini de çok severim bu arada. Bazılarında kıvam biraz daha fazla akışkan. Ben yoğun olanı daha çok seviyorum normal hali. Bu özü biraz daha tabii normallere göre daha sıvı. Şimdi bu keçi boynuzu pekmezinin özünün içerisine dediğim gibi aslında normal şartlarda demliklerde falan kaynatırsanız keçi boynuzu yeşil çayı ve onun içerisinde birbirine katarak içersiniz. Ben içtim ve yarım saat sonrasında, hemen hemen yarım saat sonrasında hiçbir öksürüğün, o boğacak, o yoğun, yoracak olan öksürüğün eserin kalmadığını fark ettim ve o zamandan sonra hatta annemlere falan söyledim. Dedim ki anne ben böyle böyle bir şey yaptım. Çok faydalı olduğunu gördüm. Sonraki araştırmalarda da zaten ortaya çıktı ki keçi boynuzu pekmezi yeşil çayla beraber birleştiği zaman öksürüğe, üst solunum yollarına fazlasıyla faydalı oluyor, iyi geliyor. Keçi boynuzu pekmezinin zaten bir sürü faydası var. Dediğim gibi bu bileşke bizim gibi ciddi anlamda sorun yaşayan insanlar için bulunmaz bir nimet haline geliyor. Biraz sonrasında size söylemeye devam edeceğim. Şimdi ufak bir ara vereceğim. Biraz sonrasında bunları nasıl karıştırıp içtiğimizi de anlatıyor olacağım. Suyum bu French press'te belirli bir kıvama geldi. Pressini de yapıyorum. Kendini saldı. Yeşil çay ve içerisine karıştırıyoruz. Evet. Yeşil çay ve keçi boynuzu özünü iyice karıştırdıktan sonra, ılıdıktan sonra çok sıcak içmek ve soğuk içmek zaten hani sıkıntılıdır ya. Bir de işte boğazım rahatlasın diye sıcak sıcak tüketmeye çalışıyor insanlar. Bu daha büyük problemlere neden oluyor. Bu gırtlağımızdaki ses tellerimize falan da çok ciddi anlamda zarar veriyor ve buradaki işte nodüllerin, oradaki yaraların daha fazla acı çekmesine, daha doğrusu problem yaratmasına neden oluyor. Annemden bahsetmiştim dedim. Şarköy taraflarında yaşar ve oradaki insanlar şöyle demişler, hatta oradaki birçok yaşlı teyzelere, amcalara falan da bahsetmiş annem bu durumda. İşte oradaki birçok kişinin de duasını aldım bu bahsettiğim karışımda.
O yüzden size de aynı kürden tavsiyede bulunuyorum. Bunu içerseniz bana da bir dua edersiniz. Kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı ve beğenmeyi unutmayın lütfen. Kendinize çok iyi bakın. Çok daha güzel kürlerle karşınızda olacağım. Hoşçakalın.